Bu gece Venezuela'nın başkenti Caracas'ta büyük bir operasyon yaşandı. Zaten detaylarını ilk yayınladığım 2 videoda konuştuk. Şimdi onlara tekrar girip vakit kaybetmeyelim. Biz şu an meselenin özel kuvvet boyutuna odaklanacağız. Operasyonu ABD özel kuvvetlerinden Delta Force yaptı. Bunlar kim? Ne kadar eğitimliler? Gerçekten bir devlet başkanını başkentinden girip alabilecek güce sahipler mi? Bugün bütün bu detayları masaya yatırıyoruz. Pentagon görevlerin niteliğine göre farklı birimleri kullanır. Bir terör liderini dağda vurmak başka bir iştir, bir gemiyi ele geçirmek başka bir iş. Ama görev, bir ülkenin görevdeki devlet başkanını başkentinin ortasından alıp çıkarmaksa bu bambaşka bir seviye. Bu seviyede devreye giren birimin adı Delta Force olur. Bu birlik 1977 yılında kuruldu. Kurucusu Albay Charles Beckwith'ti. Beckwith, İngiliz SAS birlikleriyle uzun süre çalışmış ve ABD'ye döndüğünde çok net bir eksikliği fark etmişti. ABD ordusunun elinde şehir içinde yüksek riskli ve siyasi sonuçları ağır operasyonları cerrahi hassasiyetle yürütebilecek bir yapı yoktu. Delta Force tam olarak bu boşluğu doldurmak için kuruldu. Kalabalık içinde kaybolabilen, sivil gibi hareket edebilen ama gerektiğinde saniyeler içinde devletleri çaresiz bırakabilecek bir yapı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Buradaki kritik fark şu: Delta Force'un amacı savaş kazanmak değil, cephe tutmak, alan kontrol etmek ya da bayrak dikmek gibi hedefleri yok. Delta Force'un amacı oyunu bitirmek. Karar alıcıyı hedef alırlar, zincirin en tepesini koparırlar ve geri kalan her şeyin kendiliğinden çözülmesini beklerler. Bu yüzden Caracas'ta yaşananlar askeri değil, doğrudan stratejik bir operasyondu. Delta Force askerleri doğuştan süper askerler değiller elbette. Fiziksel olarak iyi, disiplinli ve tecrübeli askerler arasından seçilirler. Onları farklı yapan kas gücü ya da refleks değil, sistemli biçimde insan sınırlarının ötesine itilmiş olmaları. Seçim süreci klasik bir eleme değil. Kimse bağırmaz, kimse motive edici konuşmalar yapmaz, kimse biraz daha dayan demez. Özellikle uzun yürüyüş olarak bilinen aşamada adaylara sürenin ne kadar olacağı bile söylenmez. Çünkü Delta'nın aradığı şey güç değil, belirsizlik içinde karar verebilme yeteneği. Burada ölçülen şey şu: yalnız kaldığında ne yaparsın? Kimse seni izlemiyorken devam eder misin? Bitmeyeceğini düşündüğünde bile yürür müsün? Seçimi geçenler için süreç daha da sertleşir. Son aşamada eğitim fiziksel sınırların ötesine geçer. Ölüm evleri olarak bilinen kapalı alan eğitimlerinde gerçek mermiler kullanılır. Hatalar santimetreyle ölçülür. Bir yanlış karar ya da bir saniyelik tereddüt bile ölüm anlamına gelebilir. Buradaki amaç nişancılık değil. Amaç kaosun içinde bile zihni sakin tutabilmek. Yani bu birliklerde yer alabilen askerler hızlı değil, aceleci değil, öfkeli değil, soğukkanlıdırlar. Ne yaptıklarını bilirler. İşlerini bitirir ve çıkarlar. Tanıdık gelmiştir muhtemelen. Tıpkı bizim özel kuvvetler gibi bizdeki bordo bereliler de bu şekilde eğitilir ve bu şekilde askerlerdir. Peki bu gece Caracas'ta neler oldu? Ya da bizlere neler anlatıldı? Caracas baskını bir gecede alınmış ani bir karar değildi. Bu operasyon Pentagon'un çekmecelerinde yıllardır duran, sadece doğru siyasi anı bekleyen planlardan biriydi. Delta Force için Venezuela bilinmeyen bir coğrafyada değildi. Birim Latin Amerika'yı Soğuk Savaş'tan bu yana bir laboratuvar gibi kullandı. Şehir içi darbe ve rejim baskınları konusunda sayısız senaryoyu defalarca çalıştı. Bu yüzden 3 Ocak gecesi yaşananlar bir sürpriz değil, uzun bir operasyonel evrimin doğal sonucuydu. Delta Force'un tarihine baktığınızda Caracas'a giden yolun taşlarının çok önceden döşendiğini görürsünüz. Yani bu tarz operasyonlarda tecrübeliler. 1989'da Panama'da yapılanlar bugün Venezuela'da izlediklerimizin ilk büyük provasıydı mesela. Panama o dönem ABD için kontrolden çıkmış bir alandı. Delta güçleri yine helikopterlerle sızmış, Panama liderinin en güvendiği tesislerin içine kadar girmiş ve dakikalar içinde hedefi etkisiz hale getirmişti. O operasyon bir ülkeyi işgal etmeden liderini işlevsiz hale getirme fikrinin Pentagon'da ciddi şekilde kök salmasına yol açtı. 2003'te Irak'ta Saddam Hüseyin'in yakalanması da benzer bir zihniyetin ürünüydü. O gün Saddam bir çukurdan çıkarıldı ama ABD'nin asıl mesajı şuydu: ne kadar saklanırsan saklan, istihbarat ve özel kuvvet birleştiğinde kaçış yoktur. Dünyayı da buna inandırdılar. 2019'da Suriye'de Bağdadi operasyonu ise bu doktrinin en rafine halini gösterdi. Eğer gerçekten o operasyonu yaptılarsa tabii. Aylarca süren takip, sinyal istihbaratı, yerel kaynaklar ve sonunda nokta atışı bir baskın olduğu söylendi en azından. Caracas operasyonu da işte bu zincirin son halkasıydı. Ama tabii Venezuela'yı farklı kılan kritik bir detay vardı. Bu kez hedef savaş halinde olunan bir terör örgütü lideri ya da devrilmiş bir lider değildi. Hedef aktif görevde olan, başkentinde kendi ordusunun koruması altında bulunan bir devlet başkanıydı. Ama tabii karar alıcı ABD olunca eşkıyavari yöntemler şaşırtıcı değil.
Karakas'ta düzenlenen operasyonun askeri adı mutlak kararlılıktı ve pek bilinmeyen bir olaydı bu. Çünkü bu bir süper gücün başka bir ülkenin başkentinde egemen bir devletin liderini zorla alıp götürmesi anlamına geliyordu. Tabi her şey fiziki bir saldırıyla başlamadı. Önce görünmeyen cephe devreye girdi. ABD siber komutanlığı ve elektronik harp unsurları Karakas'ın sinir sistemine dokundu. Elektrik, iletişim, radar hepsi neredeyse aynı anda devre dışı kaldı. Bu noktada şehir dev karanlık bir odaya dönüştü. Venezuela ordusu ne olduğunu anlamaya çalışırken aslında savaşı çoktan kaybetmişlerdi. Tabi ordu anlamaya çalıştıysa. Neyse, helikopterler şehrin içine girdi. 160. Özel Harekat Havacılık Alayı'nın pilotları radarların kör olduğu, kulelerin sustuğu bir şehirde binaların arasından süzülerek askeri üsse yaklaştı. Üs içine girdiklerinde operasyon hızla başladı ve her şey zaten adım adım önceden planlanmıştı. Patlayıcılarla açılan kapılar, duman, flash bombaları, Maduro'nun elit muhafızlarının tepki vermeye çalıştığı söylendi ama doğruysa bile bir işe yaramadığı kesin. Çünkü çatışmalar kısa sürdü. Hedefe hızlı ulaşıldı. Maduro'nun bulunduğu alana girildi ve hedefe canlı şekilde ulaşıldı. Ve burada işin rengi değişti. Çünkü bu noktadan sonra olanlar askeri bir başarıdan çok siyasi bir fotoğrafa dönüştü. Maduro ve eşi direnme imkanı bile bulamadan kelepçelendiler. Bir devlet başkanı kendi ülkesinde kendi yatağından alındı. Helikoptere bindirildi ve Caracas semalarından çıkarıldı. Tüm operasyon inişten kalkışa 30 dakikadan kısa sürdü. Operasyonun ardından da herkes aynı soruyu sormaya başladı. Bunu tek başlarına mı yaptılar? Venezuela ordusunun içinden birilerinin yardım ettiği iddiaları hızla yayıldı. Generaller, koruma amirleri, saray görevlileri herkes şüpheliydi. CIA'nin sahada aktif olduğu neredeyse kesin gibiydi. Maduro'nun hangi odada olduğu, hangi saatlerde nerede bulunduğu bu kadar net bilinmeden böyle bir baskın mümkün değildi. İçeriden bilgi mi sızdırıldı, içeriden kapı mı açıldı net değil. Bana sorarsanız ikisi de, hatta fazlası da vardır. Gir devlet başkanını al çık. Hollywood dışında bu senaryo insanı sadece güldürür. Yani içeriden destek operasyonu kolaylaştırmış olabilir. Ama tabii ki bir gerçeği de inkar etmemek lazım. Her ne kadar ihanet olsa da böyle bir operasyon için tek başına yeterli değil. Belirleyici değil. Belirleyici olan ABD'nin teknolojik üstünlüğü oldu. Yaşananlara bakınca bir şeyi çok net şekilde görebiliyoruz. İçeriden kimse yardım etmemiş olsaydı bile bu operasyon muhtemelen yine yapılırdı. Daha gürültülü olurdu, daha kanlı olurdu ama sonuç değişmezdi. Peki burada son bir soru sormak lazım. Maduro iyi bir lider miydi? Yani bunları hak etti mi? İyi bir lider mi sorusu tartışılabilir. Çünkü Venezuela'yı çok iyi yönettiğini iddia edersek yalan söylemiş oluruz. Evet, bize dosttu ama kendi ülkesi için tartışılabilir bir liderdi. Ama 3 Ocak gecesi yaşananlar Maduro'nun hatalarından bağımsız bir gerçeklik ortaya çıkardı. O gece bir devlet başkanı hukukun tamamen dışına çıkılarak alındı ve nasıl bir lider olursa olsun onun cezasını kesmek ABD'ye düşmezdi. ABD'nin tek derdinin petrol olduğunu zaten bir önceki videoda konuşmuştuk. O yüzden Maduro'nun nasıl bir lider olduğunu değerlendirmenin çok da bir anlamı kalmadı. Bu tabloda Maduro nasıl bir lider? ABD'ye Venezuela petrolünü peşkeş çekmemiş bir lider. O yüzden de bu noktadan sonra Maduro politik olarak değil ama sembolik olarak farklı bir konuma geçti. Hatalı bir liderken hukuksuz bir operasyonun öznesi haline geldi. ABD askeri olarak kusursuz bir iş çıkarmış olabilir ama ahlaki ve hukuki zeminde çok ciddi bir eşik açıldı. Çünkü bu operasyon ülkesini kötü yöneten liderlere ne yapılmalı sorusundan çok daha büyük bir soruyu gündeme getirdi. Güçlü olan hukuku tamamen askıya alabilir mi? Bugün Maduro bir hücrede olabilir ama bu gecenin asıl etkisi Caracas'ta değil, dünyada hissedilecek. Çünkü 3 Ocak gecesi sadece bir adam kaçırılmadı. Devlet egemenliği kavramı ağır bir darbe aldı ve bu darbenin yankısı helikopter seslerinden çok daha uzun süre duyulacak muhtemelen. Allah'a emanet olun.